Ramazan'ın gelmesiyle birçok insan bu soruyu soruyor. Arabistan gibi birçok ülkede 17 Şubat akşamı teravih namazı kılınıyor ve 18 Şubat'ta da oruç tutuluyor. Ama Türkiye'de ise Ramazan'ın ilk günü 19 Şubat Perşembe. Peki biz hangi gün oruç tutacağız? Bazı İslam ülkeleri bayram yaparken biz oruç mu tutacağız? Bu yıl Ramazan ayı kaç gün sürecek? Bir de Yevm-i Şek var, yani şüphe günü. Acaba bu Yevm-i Şek'le Ramazan'ın hilalinin bağlantısı nedir? Biz Ramazan ayının gelişini acaba nasıl anlamamız gerekiyor? Kameri aylar, yani bizim Recep, Şaban, Ramazan gibi bahsettiğimiz aylar kameri aylardır. Biz bu kameri ayların gelişini nasıl anlıyoruz? Ramazan orucu tam Ramazan ayı içerisinde tutulur. Ramazan orucu da Ramazan ayına göre tutulduğu için o orucun başlangıç gününü hesaplamak için ay takvimine göre hareket etmemiz lazım. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Hilali, yani Ramazan hilalini görünce oruca başlayın ve diğer hilali, yani Şevval hilalini görünce de bayram edin. Eğer ki hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı 30'a tamamlayın. Bu hadis aya çıplak gözle bakınca sanki hilal görünmezse oruca başlanamayacağı ya da yine Şevval hilali görünce de Ramazan bayramı kutlanamayacağı anlamına geliyor olabilir. Ancak konuyla ilgili diğer rivayetler de birlikte değerlendirildiğinde bu hadislerin o günün şartlarına göre de düşünülmesi gerektiğini bize apaçık göstermektedir. Ayrıca bir rivayette de Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur. Biz ümmi bir toplumuz, hesap ve okuma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay ya 29 ya 30 gündür. Bu beyanata göre de kameri ayların hesaplanabilmesi için kameri ayların hesaplanması hesap yöntemlerine de başvurulacağını bize göstermiştir. Çıplak gözle görülsün ya da görülmesin, ay her zaman kendi düzeniyle hareket etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği Rahman suresinde وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانٍ, yani güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder. Bu şekilde geçmektedir. Bunların yanı sıra bunların bir hesap ölçüsü kılındığı da En'am suresinde geçmektedir. Yılların hesabının bilinmesi için de aya menziller tahsis edildiği de Yunus suresinde geçmektedir. Gökler ve yer yaratıldığı zaman 12 ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu yine bize Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Yine Bakara suresinde de konuyla ilgili ayın kademe kademe hesabı üzerinden ayarlamalar yapıldığı bize bildirilir. Buna göre Efendimiz Aleyhisselam kameri ayların başlangıcının hesap edilmesi konusunda çıplak gözle bakmak başvuracak tek yöntem olduğu için değil, o günün şartları içerisinde en sağlıklı yöntem olduğu için önermiştir. Hilali gözlemlemenin amacı Ramazan ayının girip girmediğini tespit etmektir. Bundan dolayı hilali görmek için sadece gözle kontrol değil, başka yöntemler de kullanılabileceğini bize göstermiştir. Bugün insanlığın geldiği teknolojiyle ayın kademe kademe, anlık anlık nasıl bir şekilde hareket ettiği hesaplanabilmektedir. Hatta böyle birkaç yıllık namaz vakitlerinin hesaplanması da astronomik hesaplara göre önceden yapılıp bildirilmiştir. O yüzden kameri ayların hesap yöntemini önceden yapmak meşru bir harekettir. Peki Yevm-i Şek nedir? Kameri aylarda Şaban ayının 29'undan sonraki gündür. Bugünün Şaban'ın son günü mü yoksa Ramazan'ın ilk günü mü olduğundan şüphe edilir. Onun için bugüne Yevm-i Şek, yani Şek günü denilir. Eğer Şaban ayı 30 çekerse bu Şek günü dediğimiz gün Şaban'ın son günü, eğer 29 çekerse Ramazan'ın ilk günü olur. Tabii ki bugünün Şek günü olması için Ramazan hilalinin görünmemesi gerekir. Hilal bulunduğun ülkede net görünürse artık o Ramazan'ın ilk günüdür. Hilalin görünmediği günde havanın bulutlu olması şart değildir. Çünkü hava açık olduğu halde Ramazan hilalinin bir memlekette görülmeyip başka bir memlekette görülmesi mümkündür. O yüzden Şek gününde nafileden başka bir şekilde oruç tutmak mekruhtur. Ancak nafileye niyet edilir ama o günün Ramazan olduğu ortaya çıkarsa tutulan oruç Ramazan'ın ilk gün orucu yerine geçer. Şek gününde bugün Ramazan'dansa Ramazan için değilse de nafile için oruç tutulması mekruhtur. Fakat bu şekilde oruca niyet edilir de o günün Ramazan'dan olduğu anlaşılırsa tutulan oruç Ramazan orucu olarak sahih olur. Peki en çok merak edilen soruya geldik. Bu sene, yani 2026'da
Türkiye'de Ramazan'ın ilk günü hangisi? 18 Şubat 2026 Çarşamba mı yoksa 19 Şubat 2026 Perşembe mi? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre şer'i ölçüler hesap alınarak yapılan astronomik hesaplamalara göre 1447 yani 2026 Ramazan hilali 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Büyük Okyanus tarafından görülmeye başlanacaktır. Lakin hilalin görünürlük anı Türkiye saatiyle 6.42'dir. Bu tespitle beraber 19 Şubat 2026 Perşembe günü 1447 2026 yani Ramazan ayının ilk günü 19 Şubat günüdür. Peki bayram hangi gün başlıyor? Bir de ona bakalım. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, kameri ay hesaplamalarına göre 2026 yılı Ramazan ayı 29 gün sürecek ve 20 günü Ramazan bayramının ilk günü olacaktır. Bu bütün hesaplamalar astronomik hesaplamalara göre yapılıyor. Yani şimdi uzay çağı gelişti. Artık güneşin, ayın hareketleri saniye saniye, milim milim hesaplanabiliyor. O yüzden bu hesaplamalar üzerinden yapıldığı için biz gökyüzünde ayı görmesek de o ayın Türkiye üzerinde hangi gün, hangi saat, hangi saniye görüneceğini artık biz bilebiliyoruz. Ondan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı hesaplamalar da bu astronomik hesaplara göredir. Bu astronomik hesaplara göre olduğu için 19 Şubat Perşembe Ramazan'ın ilk günü. Şimdi gelelim bu konuyla ilgili İslam alimlerinin görüşleri nelerdir? Bu sadece bizim şu an yaşadığımız bir süreç değil. Bu daha önceki zamanlarda da hep kafalarda soru işareti oluşturmuştur. Aynı şekilde Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin zamanında da böyle bir soru gündeme getirilmiş. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hizmetinde bulunan Mustafa Sungur ve Bayram Yüksel abiye sorulduğunda şu şekilde bir cevap almışlardır. Üstadımız oruçta ve bayramda Türkiye'deki Diyanet takvimine esas alırdı. O zaman da Ramazan'a yani oruca bir gün evvel başlayıp bir gün evvel bayram edenler olurdu. Üstadımıza bu konudan bahsederdik. O hiç ehemmiyet vermezdi. Hatta bir gün Tahir Mutlu abi bugün Arabistan'da bayram dediğinde üstad takvimi göstererek kardeşim ben Türkiye'ye göre amel ediyorum diye cevap verdi. Daha sonra bir dersinde de ben de öyle yaparsam fitneye vesile olurum demişti. Evet, bu verdiğimiz bilgilere göre de şu çıkıyor ki orucu kaçırmadınız. Yani Türkiye'de 18 Şubat Çarşamba günü oruç tutmadıysanız Ramazan orucunu kaçırmadınız. Çünkü Türkiye'ye göre 19 Şubat Perşembe günü Ramazan ayının ilk günüdür. 18 Şubat Çarşamba akşamı teravih namazlarına başlayabiliriz. Allah şimdiden yapmış olduğunuz ve yapacak olduğunuz bütün ibadetleri kabul etsin.